Arjantin, Güney Amerika kıtasının en güneyinde bulunan Latin Amerika ülkesidir. Batısında Şili, kuzeyinde Bolivya ve Paraguay, kuzeydoğusunda Brezilya, doğusunda Uruguay ile komşudur. Ülkenin doğusu Atlas Okyanusu'nun güneyine denk gelmektedir. Okyanusa boydan boya kıyı şeridi vardır. Arjantin'in güneyi kıtanın sonuna denk gelmektedir ve Antarktika kıtası ile arasında sadece okyanus bulunur. Arjantin ilk kez İspanyollar tarafından keşfedildi. 1536 yılında bölgeye gelen İspanyollar günümüzde Buenos Aires olarak adlandırılan yerde ilk koloniyi kurdu. Arjantin 1776 yılına kadar İspanya'ya bağlı Peru Genel Valiliği tarafından idare edildi. Sonrasında La Plata Genel Valiliği kuruldu ve Buenos Aires Genel Valiliğin başkenti oldu. Tarih 1806'yı gösterdiğinde Buenos Aires İngilizler tarafından kısa bir süreliğine işgal edildi. Bu saldırı Arjantin'in istiklal mücadelesi için bir kıvılcım oldu. Yıllar süren mücadeleden sonra tarih 1816'yı gösterdiğinde Arjantin bağımsızlığını ilan etti. Arjantin bağımsızlığını ilan ettiğinde dünyadaki az sayıdaki bağımsız ülkeden birisiydi. Bu özelliğiyle Arjantin günümüzde dünyanın en eski ülkelerinden birisi olarak gösterilebilir. 20. yüzyılın ilk yıllarında Arjantin, Latin Amerika'nın en zengin ülkesiydi. Başta İtalya ve İspanya olmak üzere Avrupa'dan pek çok insan Arjantin'e göç etti. Öyle ki 1914 yılında Avrupa'dan Arjantin'e gelen göçmen sayısı 6 milyonu geçmişti. Tarihte Arjantin'in zengin ve ilgi çeken bir ülke olduğu dönemler olsa da ülkenin askeri darbeler yaşadığı, yokluk çektiği sıkıntılı dönemler de olmuştur. Arjantin'in adı Latince'de Argentum yani gümüş kelimesinden gelir. İspanyollar bu topraklara ilk kez gelip koloni kurduklarında bölgede gümüş bulmayı hayal etmişlerdi. Dolayısıyla bu topraklara gümüş anlamına gelen Arjantin ismini verdiler. Arjantin zamanla bu topraklarda yükselen ülkenin ismi oldu. Arjantin 2 milyon 780 bin metrekarelik büyük bir yüz ölçümüne sahiptir. Öyle ki yüz ölçümü bakımından dünyanın en büyük ilk 10 ülkesi arasında yer alır. Yapılan son nüfus sayımına göre Arjantin'de 44 milyondan fazla insan yaşamaktadır. Bu nüfusla Arjantin dünyanın en kalabalık ilk 40 ülkesi arasında yer alır. Arjantin'de yaşayan insanların %80'den fazlası Avrupa kökenlidir. Geriye kalan azınlık ise bölgenin yerel halkıdır. Arjantin uzun yıllar İspanya'nın kontrolünde olan bir ülke olduğu için ülkenin resmi dili İspanyolca olmuştur. Günümüzde bu ülkede yaşayan insanlar İspanyolca konuşmaktadır. İspanyolcadan sonra en çok konuşulan dil İngilizcedir. Arjantin halkının %75'ten fazlası Katoliktir. Geriye kalan azınlık ise diğer dinlere ya da inanç türlerine inanmaktadır. İspanyollar Arjantin topraklarına geldiklerinde ilk koloniyi Buenos Aires'te kurmuşlardı. Buenos Aires günümüzde Arjantin'in başkentidir. Gümüş Nehri olarak bilinen Rio de la Plata'nın Atlas Okyanusu'na döküldüğü yerde bulunmaktadır. Yaklaşık 3 milyon nüfusuyla São Paulo'dan sonra Güney Amerika kıtasının en büyük ikinci şehridir. Aynı zamanda Arjantin'in en büyük şehridir. Arjantin okur-yazarlık seviyesi bakımından Latin Amerika'nın en yüksek ülkesidir. Kültür bakımından Arjantin bulunduğu kıtanın en gelişmiş kültürüne sahip ülkesidir. Arjantin bayrağında 3 tane yatay şerit vardır. Alttaki ve üstteki yatay şerit gök mavisi renkte, ortadaki şerit beyaz renktedir. Beyaz şeridin ortasında Mayıs güneşi olarak adlandırılan ulusal amblem yer alır. Arjantin'in şu anki bayrağında bulunan açık gök mavi, beyaz renk bütünlüğü ilk olarak bağımsızlık hareketi lideri Manuel Belgrano tarafından kullanılmıştır. Manuel Belgrano, mavi gökyüzündeki beyaz bulutların gökyüzü ile uyumunu görerek bu iki rengi
bir arada kullanmaya karar vermiştir. Bayraktaki renkler seçilirken o günkü iklim şartları da etkili olmuştur. Arjantin pesosu ülkenin para birimidir. Günümüzde Arjantin ekonomisinin krizde olması yüksek faiz oranları ile adını sıkça duyurmaktadır. Her türlü çabaya rağmen ülkenin çökmekte olan ekonomisi düzeltilememektedir. Arjantin'de kişi başı milli gelir 13.000 dolar civarındadır. Tarım ülke ekonomisinin temelini oluşturur. Ayrıca hayvancılık önemli bir yere sahiptir. Dünyanın en çok et ve yün üreten ülkelerinden biri Arjantin'dir. Balıkçılık bu ülke için çok önemlidir. Arjantin'de kayda değer zengin yeraltı kaynakları bulunmaktadır. Petrol, doğalgaz, demir ve bakır bunlardan bazılarıdır. Arjantin'de genellikle ılıman hava iklimi görülmesine karşılık ülke geniş toprak üzerinde bulunduğu için iklimde çeşitlilik vardır. Ülkenin okyanus cephesindeki güney ucu nemlidir ve sıcaklıklar hiçbir zaman yüksek değildir. Arjantin 23 eyalet ve bir federal bölgenin birleşmesinden oluşur. Federal bölge ve tüm eyaletlerin kendi anayasaları vardır. Ancak hepsi federal bir sistem altında birleşmiştir. Günümüzde Arjantin'in yönetim şekli federal cumhuriyettir. Arjantin futbol sporunda dünyada ciddi başarılar elde etmiş bir ülkedir. Arjantin deyince pek çok insanın aklına ilk gelen şeylerden biri futbolda çok iyi olmalarıdır. 4 yılda bir düzenlenen Dünya Kupası'nı bugüne kadar sadece 8 ülke alabilmiştir. Bu 8 ülke arasında Arjantin de vardır ve Arjantin bu kupayı 2 kez almıştır. 1978 ve 1986 yıllarında yapılan Dünya Kupası turnuvalarını Arjantin kazanmıştır. Maradona, Messi gibi dünyaca ünlü ve dönemlerinin en iyi futbolcularından olarak parmakla gösterilen oyuncular Arjantinlidir. Arjantin konum olarak Türkiye'den epey uzaktadır. Uçakla 13.000 kilometreden fazla yol gitmek, denizleri, karaları, okyanusları aşmak gerekir. Uçakla bile 16 saat 30 dakika yolculuk süresi olması iki ülke arasındaki mesafenin ne kadar uzak olduğunu anlamaya yeter. Arjantin Türkiye'den uzak olsa bile geçmişte iki ülke arasında yapılan bir anlaşma sayesinde Türkiye'den Arjantin'e turistik gezilerde vize yoktur. Arjantin'de görülmeye değer pek çok doğal güzellik vardır. Iguazu Şelalesi dünyanın en büyük şelalelerinden biridir. Arjantin, Paraguay ve Brezilya sınırının kesiştiği noktada yer alır. Burası 1984 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınmıştır. Los Gloriores Ulusal Parkı ya da diğer adıyla Buzullar Ulusal Parkı, Arjantin'in Patagonya bölgesinde Santa Cruz eyaletinde bulunan ulusal parktır. Burası Arjantin'in ikinci büyük ulusal parkıdır. 1981 yılında UNESCO Dünya Mirası Vakfı tarafından koruma altına alınmıştır. Burasının önemi Antarktika ve Grönland haricinde en büyük buz örtüsüne sahip ulusal park olmasıdır. Park alanında trekking, buzul kenarında tekneyle gezi gibi aktiviteler yapmak mümkündür. Başkent Buenos Aires'te yer alan Recoleta Mezarlığı, şehre gelen turistlerin mutlaka gitmesi gereken yerlerden biridir. 1822 yılında inşa edilen bu mezarlık şehrin zengin semtlerinden birinde bulunmaktadır. Dünyanın en güzel mezarlıklarından biri olarak gösterilmekte, içinde pek çok önemli ve ünlü insan yatmaktadır. Pilar Kilisesi, Buenos Aires'te bulunan Meryem Ana'ya adanan güzel bir kilisedir. Japon Bahçesi, yine başkent Buenos Aires'te yer alan Japonya dışındaki en büyük Japon bahçelerinden biridir. Turistlerin ilgisini çeken bu özel bahçede büyük ağaçlardan küçük minyatür ağaçlara pek çok bitki türü yaşamaktadır. Arjantin topraklarında çok eski tarihlerde yaşayan, gelişmiş medeniyetler olmadığı için tarihi kalıntı bakımından bu ülkede pek bir şey yoktur. Fakat son yüzyıllarda yapılan pek çok eser vardır. Ayrıca ülkede biraz önce bahsettiğim yerler gibi görülmesi gereken pek çok doğal güzellik bulunmaktadır. Arjantin'de pek çok hayvan türü yaşamaktadır. Pembe peri armadillosu görünüş olarak oldukça ilginç bir hayvandır.
Arjantin çöllerinde özellikle gece vakti bu hayvanları görebilirsiniz. Yırtıcı hayvanlardan olan jaguarların yaşam alanının içinde Arjantin'in kuzey toprakları da vardır. Devegiller familyasının vahşi türlerinden olan guanaco, Arjantin topraklarında yaşayan hayvanlardandır. Arjantin hakkında insanların ilgisini çekebilecek ilginç bilgiler vardır. Dünyanın en geniş bulvarı Arjantin'in başkenti Buenos Aires'tedir. Bulvarın ismi 9 Temmuz Bulvarı'dır. 9 Temmuz denmesinin nedeni ise Arjantin'in bağımsızlık gününü simgeliyor olmasıdır. Arjantin'de o kadar çok protesto olmaktadır ki herhangi bir günün, herhangi bir saatinde belirli bir olaya karşılık protesto olabilir. Arjantin'de pek Müslüman olmasa bile Latin Amerika'nın en büyük camisi olan King-Fahd Camii bu ülkede yer almaktadır. Arjantinlilerin büyük çoğunluğu İspanyol ve İtalyan kökenlidir. Bu iki ülke insanının bir araya gelmesiyle oluşan İspanyolca dili İtalyancadan çok etkilendiği için diğer ülkelerde kullanılan İspanyolcadan çok farklıdır. Arjantin, Güney Amerika kıtasının en önde gelen ve en ilgi çekici ülkelerinden biridir.